Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere 3 parçadan oluşan çoğumuzun bildiği hanım dilendi bey beğendi modelini yapacağım. Bu çanta 3 parçadan oluşup birbirine eklendikten sonra oluşan bir çanta. Kağıt iple yapacağım. Siz bunu hangi iple yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Örümü oldukça kolay ve kullanışlı bir çanta olacak. Bu şekilde 3 tane parça yapıyoruz. Ben 2 tane parçayı ördüm. 3. parçayı birlikte yapacağız. Şu şekilde şöyle üçgen bir şekilde şöyle buralardan birleştireceğim. Bir parçayı da buraya koyacağım. Sonra sapını yapacağım ve çantamız bitmiş olacak. Ben kağıt iple çalışacağım. Dediğim gibi siz herhangi bir iple yapabilirsiniz. Bunun için malzemelerimi de anlatayım sizlere. Ben kağıt ipi elimin ayarına göre 3 numarayla öreceğim. Siz eğer kağıt ipiniz çok kalınsa 3,5 numarayla da yapabilirsiniz. Eğer çok ince ise 3,25 o civarlarda da örebilirsiniz. Elinizin ayarına göre ayarlayın lütfen. Makasa ihtiyacımız olacak. Bir de şöyle etamin iğnesiyle dikmek için kullanacağım. Bir de arkalarını yapıştırmak için kestiğim yerleri şöyle bir sıvı yapıştırıcı kullanacağım. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Hemen ipimi alıyorum. Klasik sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle ipimi çeviriyorum. Şuradan tutuyorum. Tığımı geçirdim içine. İpimi aldım. Bırakmıyorum burayı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Yuvarlağın içine tekrar bir trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımız oluyor zincirle birlikte. Arada bir zincir, ipimi doladım. 1, 2, 3, ipimi doladım. Bir zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3, bir zincir, ipimi doladım. Toplam 4 tane ikili trabzanlardan yapacağım. 1, 2, 3, bir zincirimi çektim. Hemen bıraktığım kısa ipi çekiyorum. Şunu da şöyle düzeltiyorum. Ve 3 tane zincir çektiğim yere 1, 2, 3, 3. zincirin orta göbeğine giriyorum. Ve ip almadan çıkarıyorum. Burada hemen ipimi keseceğim. Şöyle elimle de bunu düzeltiyorum. Bunu da hemen arkadan geçiriyorum. Şu diğer trabzanın kanatlarını alıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bunu böyle sıkılaştırdım ve burada ikisini birbirine bağlıyorum ki açılmasın. Bir tane daha. Evet, böyle kağıt ip zaten kolay şekil alabilen bir ip olduğu için hemen düzelttim ve şöyle kestim.
Çok dipten kesmedim. Bunu da en son motifim bittikten sonra bunları silikonla yapıştıracağım ki ön yüzünden çıkıp gözükmesin. Evet, şu orta göbeğini yapmış olduk. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Hemen siyah ipimi alıyorum. Herhangi bir zincirlik boşluğun içinden şöyle tutuyorum. Giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar aynı yere. İkinci trabzan. İpimi doladım. Tekrar aynı yere. Üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi şu sıraya gidiyoruz. Şimdi köşe yapacağım. Köşelerin araları 2 tane zincir olacak. 1, 2, ipimi doladım. 1, 2, 3. Aralarda bir zincir var. Sadece köşelerde 2 zincir kullanıyorum. Boşluğa giriyorum. 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2, 3. Arada bir zincir. İpimi doladım. 1, 2, 3. ilmekleri olabildiğince uzatıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa. Bir zincir. Son köşeyi yapıyorum. Bir zincir. 1, 2, 3. zincirin orta göbeğine giriyorum. Kaydırıp çıkarıyorum. Şöyle elimle de kağıt ipi düzeltiyorum. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Yine aynı renkten devam edeceğim. Şu boşluğa gelmemiz gerekiyor. Bu boşluğa gelmek için de iz sürerek boşluğa geliyorum. Şöyle çift katını aldım. İpimi çıkardım, kaydırdım. Çift katını aldım. İpimi çıkardım, kaydırdım. Bu boşluğa da aynı şekilde yapacağım. Kaydırdım, çıkardım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpimi doladım. Yine aynı yere aynı işlemi yapıyorum. Buraya köşemi yapıyorum yine. Arada 2 tane zincirim var. Bir zincir. İpimi doladım. Boşluğa girdim. 2, 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bakın köşedeyim. Yine köşe yapacağım. Arada 2 zincir. Sadece köşelerde 2 zincir, diğer ara yerlerde birer zincir çekiyorum.
Evet, buraya kadar geleceğim. Dediğim gibi yaptıktan sonra muhakkak el ütüsü yapın, elinizle düzeltin. Şimdi geleceğim, aynı işlemi buraya kadar birleştirmeden sonra diğer rengimizi bağlayacağız. Evet, birleştirme yeri aynı şekilde 1 2 3 üçüncü zincirin göbeğine girip kaydırarak geçirdim. Ve hemen elimle bunu böyle düzeltiyorum. Evet, şimdi diğer rengimi bağlayacağım. Hemen bu ipimi kesiyorum. Hemen arkadan yanındaki ilmekten geçiriyorum. Burada bir zincir yapacağım. Bir tane zincir çektim. Sıkılaştırdım. Şimdi şunun yanına kadar bu ipimi indireceğim. Şöyle şuraya da geleyim. Çünkü şuralardan çıkmaması için buraya kadar kaydırıyorum. Evet. Bu şekilde kaydırdım. Hemen bunları bağlıyorum, ikisini birbirine. Ve bunu buradan yine çok dipten değil, şöyle kesiyorum. Bunları dediğim gibi silikonla yapıştıracağım. Sonra elimle böyle düzelttikten sonra diğer rengimize geçiyoruz. Evet, şimdi şu sıraya yapıyorum. Herhangi bir yerden köşenin ipimi tığımı geçirdim. Yine 1 2 3 zincir çektim. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sefer teklerimiz büyüdükçe artmaya başladı. Evet. Evet arkadaşlar, bundan sonrasını anlatmama gerek yok. Sürekli aynı işlemi uygulayacağım. Ben renkleri çift çift kullandım. Siz isterseniz tek tek de kullanabilirsiniz renk değişimlerini. Üçlü üçlü de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde geleceğim. Yine bağlayacağım. Tekrar yine aynı şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra aynı şekilde modelimizi yapacağız. Modelimizi yaptıktan sonra en son sıraya geldikten sonra yine ipimizi kopartacağız ve parçamızı yine böyle düzelterek, çünkü kağıt ip örerken biraz büzüşme yapıyor. Elimizle düzeltince zaten şekil alıyor. Arkadan ütüleyeceğim. Ondan sonra da birleştirmesini birlikte yapacağız. Çantamın parçasının ölçüsünü de söylüyorum. Ne kadar oldu benim parçam? Toplamda 8 santim. 8'e muhtemelen burası da aynıdır.
8'e 8 santim kare bir motif oluyor. Benim parçamın ölçüsü 8 santim. 8 santimde şöyle yaptığımız zaman şu şekilde hani oldukça büyük bir çanta olacak. Yani normal bir çanta olacak. Eğer küçük yapmak isterseniz parçayı küçültebilirsiniz. Küçük bırakabilirsiniz. Daha büyük yapmak isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Evet, dediğim gibi şimdi bu parçamı da örüyorum ve çantamın dikme aşamasına gelene kadar sonra geliyorum buraya. Evet arkadaşlar, ben 3 tane parçamı yaptım. Bitirdim. Arkasından ütüledim. Ütüledikten sonra yapıştırıcıyla, sıvı yapıştırıcıyla küçük kalan parçaları yapıştırdım. Bakın, hiçbir şekilde gözükmüyor. Zaten astar gelecek. Astarla da kapanacak. Şimdi çantamızın dikme aşamasına geldik. Dikme aşamasını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, çantamızın dikme aşamasına başlamadan önce şöyle parçalarımızı üçgen şeklinde katlıyorum. Şunu da alacağım. Evet. Bu şekilde çantamızı monte edeceğim şimdi. Şimdi monte etmeden önce şuralara bir işaretleyici takmak istiyorum. Bu şekilde koyduktan sonra şöyle açıyorum. Ve işaretleyicilerle köşeden sabitliyorum. Dikme aşamasında kaymaması için. Bir tane de şuraya. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, iğneme ipimi geçireceğim ve şuradan başlayacağım dikmeye. Ben şimdi açık renkle dikeceğim. Tabi siz bunu kendi rengiyle de dikebilirsiniz. Farklı renkle de dikebilirsiniz. Hemen iğnemden ipimi geçirdim. Düğüm atmayacağım. Hemen şöyle gözüküyordur umarım. Hemen arada 2 zincir çekmiştik. Köşenin hemen orta kısmına yani şöyle V olan baklavadan iğnemi geçirdim. Tam bunun da köşenin orta kısmından V olan yerden iğnemi çıkardım ve bu şekilde ipimi geçirdim. Biraz uzun bırakacağım çünkü onu iğneyle arkadan geçireceğim. Şimdi bunu şöyle boşluktan arkaya aldım. Şöyle yapayım. Şöyle tutalım, elimizde kaymasın. Evet. Burada alt kısmında duracak. Şöyle tam tutalım elimizle. Şu kısa kalın ipimi de arkadan tutuyorum. Şimdi bakın, hemen şu yanındaki V'nin tam böyle iğneyle arasından geçiriyorum. Aynı şekilde bunun da aynı yere gelecek şekilde iğnemi geçirdim ve ipimi çekiyorum. Burada sıkı çekmeyin. Benim için bu yeterli. Şu arkada bu ipi zaten iğneyle birazdan geçireceğim.
Tekrardan yanındaki V'ye geçirdim. Hemen yanındakine, karşısındakine daha doğrusu ipimi çekiyorum. Burada dikerken şöyle yaklaştıkça bunu ayarlayıp çekin. Şöyle ben ayarladım mesela. Ve sıkılığını da ayarlayarak elinizle düzeltin. Evet, burayı da alıyorum sıradakini. Bunu dediğim gibi siyah kendi ipiyle de dikebilirsiniz. Ama ben bunu tercih ettim. Bakın mesela çok aşağıdan oldu. Hemen bunu şöyle düzelttiriyorum. Yamukluk olmaması için. Bakın. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Boşluktan değil, zincirlerin üstlerinden girersek daha sağlam oluyor. Evet. Ben böyle V tercih ettim ama tığla da yapabilirsiniz birleştirme. Farklı şekillerle de tabii ki olur. Şöyle. Evet, bakın görüntü bu şekilde olacak. Bir tane daha yapayım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde ilerleyelim. Şöyle yapıyorum. Burayı ayarlayın. Evet. Bu şekilde dikerek şöyle şurayı ve şurayı buraya kadar geleceğim. Şurada son bitişte yine size göstereceğim. Şu kalan ipimi de bıraktığım ipimi de hemen size göstereceğim arkadan nasıl geçirdiğimi. İğneme taktım. İpimi hemen şu aralardan çıkarıyorum. Bu zaten gözükmeyecek. Şöyle yapayım. Evet. Biraz daha diktikten sonra geçirip sıvı yapıştırıcıyla onu orada sabitleyeceğim. Evet, ben dikiyorum. En son aşamada geliyorum. Evet,
Son kısmına geldim. Şu işaretleyicimi alacağım. Şu zincirin de köşenin yani tam orta yerinden giriyorum. Burayı da bu şekilde bitiriyorum ve bunu böyle ipimi arkadan geçirdim. Hemen şöyle ipimi arkadan aşağıya doğru indireceğim. Şöyle de bir sabitledim. Tamam. Şimdi ipimi keseceğim. Şöyle. Sonra burayı yapıştıracağım. Evet. Bakın bu şekilde diktim. Böyle. Şimdi kalan parçamı da aynı şekilde dikeceğim böyle. Yine buradan başlayacağım. Size gösterdiğim gibi böyle gelip arkaya doğru dikeceğim ve çantamı bitirmiş olacağız. Çantamı bitirdikten sonra hemen sap kısmını anlatacağım sizlere. Çantamı bitiriyorum ve hemen geliyorum, sap kısmını yapalım birlikte. Evet arkadaşlar, çantamı ben dikmesini bitirdim. Bakın böyle gayet de güzel oldu. İçi de şu şekilde. İçinin ipliklerini yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar ben bunun ölçüsünü veriyorum. En ölçüsü 39 santim. Uzunluk şuradan başlıyorum. Uzunlukta 39 santim. Şuradaki ölçüyü de vereceğim. Bu da yaklaşık 19-20 santim civarında. Evet, çantamızın askı kısmına geldik. Şimdi sapını da siz istediğiniz şekilde, her model olabilir buna. İsterseniz örme yapın, isterseniz deri saplardan kullanın. Ben şimdi bunun sapını sarma sap yapacağım. Sarma sap için de şöyle bir mukavva karton kestim ben, 40 santimlik. 40 santimlik bir sap istiyorum ölçüsü. O yüzden kartonu kestim ve bunun üzerine saracağım şimdi. Siz ne kadar kısalığını, uzunluğunu istiyorsanız o kadar uzunlukta bir karton kesin. Hemen şimdi sarmasına başlıyorum. Siyah ipimi aldım. Şu şekilde. Buradan şöyle sabit tutarak, gevşek bırakmadan 3 4 5 toplamda 30 kere saracağım. 6
Şimdi 30 kere saracağım. Duruma göre bakacağız kalınlığına. Ne kadar çok sararsak o kadar sapımız kalın olur. Ben şimdi 30 saracağım. Bakacağım, duruma göre ya artıracağız ya eksilteceğiz. Evet, 30 kere sardım ipimi. Hemen şuradan kontrol ediyorum. Evet, benim için yeterli bu kalınlık. Hemen bu ipimi keseceğim. Ve burada bir düğüm atacağım. Şuraya bir düğüm atıyorum. Şöyle yapıyorum. Hemen bir düğüm de bu tarafa yapacağım. Şurada varmış. Evet, şunu da şuraya bağlıyorum. Evet. Şuradan çıkmış. Bir saniye şunu da alalım içeri. Evet. Bu iki uçtan ipimi bağladım. Şimdi bunu çıkartıyorum kartondan. Evet, şöyle sabit tutmamız gerekiyor. Evet, diğer ipimi aldım, yine siyah rengimi. Ucunu şöyle aşağıya gelecek şekilde tuttum ve bunu buradan başlayacağım sarmaya. Şöyle sıkıyoruz, sıkarak saralım. Şöyle sırayla aşağı kadar saracağım. Sararken üstler birbirine değmesin, yan yana gelsinler. Üst üste gelmemesine dikkat edin. Bu şekilde sarıyorum. Şu ipin bu boşluktan da çantama monte edeceğim sapımı. Evet. Şimdi böyle çevire çevire ben bu ipimi saracağım. Böyle sararak şu uca kadar, şuraya kadar geleceğim. Hemen sarıp geliyorum. Evet, son sıraya yaklaştım. Şöyle sarmaya devam ediyorum. Burada ne kadar bırakmıştık? Biraz da buradan aynı ölçüde bırakmaya çalışacağım. Evet, sanırım yeterli. Şimdi ipimi şöyle bir kestim. Şimdi buradan iğnemi geçireceğim. Şöyle. Ve içinden geçiriyorum.
Şuradan da geçirdim mi yeterli gelecek. Dibinden de kesiyorum. Şunu da açabiliriz artık. Şu orta yer. Buradan çantamıza saracağız. Şunu da keselim. Evet. Bakın şöyle bir sap oldu. Bunu dediğim gibi eğer sarmasını 30 değil de 20 veya 15 yaparsanız biraz daha ince olur. Bunu isterseniz daha uzun 40 santim 50 santim de yapabilirsiniz. 60 70 şöyle istediğiniz şekli alabilen ve hiçbir şey olmayan bir sap. Şöyle ben bunu buraya şimdi monte edeceğim. Evet. Evet, şimdi çantamızı, sapımızı monte edeceğiz. Hemen çantamızın şuradaki köşe kısmından iğnemizi geçiriyorum. Şöyle V şekli olan görünen yerden iğnemi geçirdim. Bunu elimle tutuyorum. Hemen sapımızı alıyorum. Tam orta yerden çıkartıyorum. Ve bunu tekrar böyle sarıyorum. Sonra arkadan geçiriyorum. Tekrar buradan şöyle tekrar arkadan şurayı da ayarlıyorum. Yamuk olmaması için aynı hizada monte ediyorum. Pardon, bir dakika şöyle. Bir kere daha geçirdim mi yeterli olacak. Yanlış geçirdim. Tekrar geri çıkaracağım. Şöyle. Son bir kere daha yapacağım. Evet. Tamam, monte etmiş olduk.
Şimdi hemen bu ipimi yok edeceğim. Şurada da bir düğüm atayım. Tamam. Bunu da şunu da geçireceğim arkadan. Bakın. Bu şekilde duracak. Şunu da bu tarafı da aynı şekilde yapacağım. Ve çantamızın sapı hazır olacak. Hemen burayı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamın sapını da monte ettim. Bakın böyle arkadan geçirdim iç kısmına o kalan parçaları. Sonra bunları yapıştırıcıyla yapıştırıp astarla kapatacağım. Bakın sapının duruşu gerçekten çok sağlam bir sap oldu. Dediğim gibi bu sapı her çantada kullanabilirsiniz. Çantamız bitti. Gerçekten çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Çok kolay bir yapılan model. Bakın arkası önü bu şekilde çantamız bitmiş oldu. Şimdi bundan sonra astar kısmı kaldı. Bir de püskül yapacağım. Püskülün tarifini anlatmayacağım. Çünkü zaten var tarifim kanalımda. Püskülünü yapacağım. Bunu tabii ki dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Astarını da monte edeceğim. Astar da bittikten sonra sayfama çantamı koyacağım. Sayfamdan, Instagram sayfamdan çantama bakabilirsiniz. Astarında arkadaşlar kumaşın üzerine çantamızı koyup şekline veriyoruz, çiziyoruz şeklini ve dikiş payı bırakarak çantamızın içine monte ediyoruz. Evet, çantamız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorumlarınızı ve beğenilerinizi yapmayı ve bana destek olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.